Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzelliği yapıyoruz. Bir çocuğumuz için yapıyoruz ama önemli konulara dikkat ederek ister bir çocuğa, ister bir büyüğe, ister her bedene uygulayabileceğiniz bir bluzdan bahsediyorum. Şimdi geçelim yapım aşamalarına. Keyifli seyirler efendim. Kızımızın baş ölçüsü 52 santimdi. Ben 1 santimde fazladan ördüm. Şöyle görüyor musunuz acaba? 53 santim kadar zincir çektim. Pamuk viskon ip kullanıyorum ve 3,5 numarada tığım var. Şimdi burada hemen ölçümüz kadar zinciri çektikten sonra 5 zincirle yukarıya çıkacağım. 1 2 3 4 5 ve dönüyorum. 2 zinciri yana doğru gittiğimizi, 3 zinciri de trabzan olarak kabul ettiğimizi düşünüyorum. Hemen aşağıdan 2 tane zincir atlayıp şöyle ilk trabzanımı oluşturuyorum. İster ikili trabzan yapın, ister üçlü trabzan yapın. Yani bizim şurada 7 tane zincirimiz var köşeyi dönerken. Şuradaki 2 zincir de bizim ölçümüzün dahilinde, bunu unutmuyoruz. Araya yine 2 zincir çekiyorum ve tekrar 1-2 zincir atlayıp üçüncüye batıyorum ve yine trabzanımı oluşturuyorum. 2 zincir ve yine trabzan yapacağım. 1-2 zincirimi çekerken de şöyle iyice yaklaştırayım. Şuranın 2 katını birden alıyorum. Görebiliyor musunuz acaba? Bakın tığım içinde oynuyor. 2 katını birden alıyorum ki şurada görünümümüz güzel olsun ve kocaman bir boşluk olmasın. Görüyorsunuz. Ve buradaki zincirimizin üzerine tamamen bu filelerle doldurup geliyorum. Daha sonra beraberce kaç tane küpçüğümüz oluşmuş ve ön arka kollar için kaçar tane ayırıp işaretimizi yapacağımız kısmını konuşacağız. Evet, gördüğünüz gibi birinci sıramı oluşturdum, geldim. Hemen sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 tane küpçüğümüz var. Ve ben bunları şöyle bölmeye karar verdim. 10 ön, 10 arka, 7'şer de kollar yaptığımda toplam 34 yapıyor. Ve şurada birleştirmeyi de beraberce yapalım. Daha sonra işaretleyeceğim ben hepsini. İşaretledikten sonra da artışlarımızı nasıl yapacağımızı konuşuyor olacağız. Şuraya kadar geldim. Sonuncu trabzanımı yaptım. Bunu yapmadan önce şöyle 2 tane ilmeğim kaldığında hemen şuradaki zincirimin içerisinden geçip bir ilmek daha alıyorum ve burada üçünü birden çekerek burayı birleştirmiş oluyorum ve yukarıya çıkıp tekrar filemi yapacağım. Önce işaretlerimi alıp dönüyorum. Evet, işaretlerimi aldım, geldim ve gördüğünüz gibi hepsine iğnelerimi taktım. 5 tane zincirle yukarıya çıkıyorum, tığımı alıyorum ve zincirle yukarıya çıktığım noktaya tekrar batarak bir tane trabzan yapıyorum. Burası bizim artık artışlarımızı yapacağımız nokta. Daha sonra da bu her işaret aldığımız noktaya aynı artış işlemlerini yapacağız. Geldim yine işaretimi aldığım noktaya. Hemen bir trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir yapıyorum ve tekrar aynı noktaya batarak şöyle üçgen küçük bir V yapıyorum ve devam ediyorum. Bütün hepsini yaptıktan sonra bir üst sırada tekrar buluşacağız ve artışımızın detayını tekrar gösteriyor olacağım. Yeni bir sıraya geçeceğiz. 2 zincirimi yaptım. Geliyorum, burada bir önceki 5 zincirimin tam ortasına batarak şöyle ilmek kaydırmamı yapıyorum. Ve daha sonra ortaya doğru yine giderek bir ilmek kaydırma daha yaptım ve burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum
ve şuradaki V'min 2 bacağı var açılan, onun hemen tepesine batarak yeni bir file oluşturuyorum. Şuraya kadar geldiğimde tekrar buluşacağız ve şuradaki detayı anlatacağım. Evet, bahsettiğim köşeye geldik. Burada 2 zincirimi çektim. V'min ilk bacağına batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Ve 2 tane daha zincir çekiyorum. Ortaya batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar ortaya batıyorum ve artışımızı yapmış oldum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. V'nin bacağına batıyorum. Şöyle bir görüntümüz var. Sıranın sonunda da nasıl birleştirdiğimizi anlatacağım ve bundan sonraki tüm artışlarımızı bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Trabzan V'nin bacağına, 2 zincir, bir trabzan V'nin ortasına, 2 zincir, bir trabzan V'nin ortasına, 2 zincir, bir trabzan V'nin diğer bacağına. Böylece biz bu artışı koltuk altına, göğüs çevresine göre mi yapıyorsunuz, yoksa kalçaya göre mi yapıyorsunuz, yoksa göbek genişliğine mi göre yapıyorsunuz? En geniş bölge çocuğunuzda neresi ise oraya göre artı bolluğunuzu da vermeyi unutmayın. Yapıyorsunuz. O noktaya geldiğimizde artışlarımız bitecek. Detaylara devam edeceğiz. Şimdi ben sona kadar geliyorum. Sondaki birleşimi anlatıyorum. Buluşacağız. Evet, başa kadar geldim. Görüntümüz böyleydi başlangıçta. Şimdi 2 zincir çektim yine. Ve tığımın başına alarak V'min uç kısmına, bacak kısmına batıyorum. Yine trabzanımı yaptım. Yine 2 zincirimi çektim. Bu sefer V'nin ortasına batıyorum. Yine trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tığımı aldım ve burada 3 tane zincir tam ortadan 5 zincirde. 3. zincirimin tepesine battım. 1 ve 2 kere de çekerek minik bir trabzan oluşturdum. Bu benim tam artış noktama denk geliyor. Arka yakaya, sol arka yakaya denk geliyor. Bundan sonra hep aynı şekilde devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Buradaki trabzanın üzerindeyim. Ve şöyle bir yine aynı işlemi yapmış oldum. Yani yine dönüp dolaşıp aynı noktaya geldiğimizde birazcık ipimi açayım. Yine aynı şekilde aynı işlemi yapacağız. Bluzumuzun ikiye katlanmış ve yakasının şu halde olduğunu görüyorsunuz. Halimiz bu şu an. Burada ne yapacağız? Şu hali de açık halim ve ne yapıyoruz? Göğüs çevresini ölçmüştük çocuğumuzun. Hemen onu şuradan bir ölçüyoruz. Ve benim ölçmüş olduğum 38 santim olmuş benim örgüm. Yani 38 76 ediyor. Şuradan da koltuk altına kadar, yakadan itibaren koltuk altına kadar 20 santim ediyor. Yani ben artık bu bluzu, şurası arkada kalacak, şöyle çevirip şu şekilde artık yuvarlak bir şekilde dümdüz, yanları dikişsiz olacak şekilde öreceğim. Etek ucuna kadar gideceğim. Onu da omuzdan aşağıya kadar, etek ucuna kadar aldığımız ölçüye göre öreceğiz. Tüm ölçüleri ben video sonunda vereceğim. Ama herkes dediğim gibi, başta da anlattığım gibi çocuğunun ölçüleriyle yapacak. Benim gidiş yoluma bakıp ölçülerinizi kendinize göre yapacaksınız kısacası. Daha sonra da kollara gelip kolları öreceğiz. O noktada buluşalım. Şurada ön ve arka bedeni birleştirirken, kolu ayırırken yapacağımız küçük bir işlemimiz var. Onu da göstermek istedim. Hemen beraber yapalım.
Yine 2 zincirimizi çekiyoruz. Tığıma doluyorum ipimi ve hemen köşelerden, hem bu köşeden hem bu köşeden batıyorum. Trabzanımı buraya yaparak devam edeceğim. Böylece birleştirmiş oldum. Şöyle bir görüntümüz var. Etek ucunda buluşuyoruz. Evet efendim, etek ucumuza kadar file şeklinde ördüm ve son olarak da bir sıra trabzan ördüm, ikili trabzan. Şurada ne kadar ördüğümü de hemen göstereyim. Omuzdan itibaren ölçüyorum. Şöyle şurada birazcık şöyle düzelteyim. 55 santim kadar file ördükten sonra bir sırada trabzan ördüm. Şimdi kolumuza geçiyoruz. Beraberce kolumuzu nasıl başlayacağımızı görelim. Kol altından tam birleşme noktasından tığımı geçirdim. Ve bir zincir çekerek burayı önce bir bağlayacağım. Daha sonra zincirimizi oluşturmaya başlayabiliriz. Şöyle 2 kez düğüm atıyorum ipime. Ben şu şeyi yaparak şuradaki fazla ipi de saklıyorum genelde. Size de göstereyim. İşinize yararsa kullanırsınız. Şimdi tığımı yine aynı yerden geçirdim. 2 kat ipimi ilmek olarak aldım tığıma. Bir zincir ve 2 zincir yaparak hem ipimi burada kaybetmiş oldum, hem de bir trabzan genişliğinde de bir zincir çekmiş oldum. Ve başlıyorum. Yine örgümün yüzünden dikkat ederek burada 2 zincir de çekmem lazım. Burayı unuttum. Hemen 2 zincir çekiyorum. Örgümün yüzünden örmeye devam ediyorum. Yani buradan ipi bağlayıp da içten örerseniz trabzanlarınız terste kalır. Ona da dikkat edin. 2 zincir çektim. 2 zincir de aradaki zincirlerim için çektim. Toplam 4 zincir ve başlıyorum. Trabzanlarımı yine aynı şekilde 2 zincir, ikili trabzan, 2 zincir, bir ikili trabzan şeklinde örerek kolumu da yine aynen beden gibi 100 yuvarlak öreceğim ve ölçüme uygun bir şekilde bitirdikten sonra aynen etek ucunda yapmış olduğum bu trabzanlardan kol ağzını da öreceğim ve daha sonra diğer kolumu da örüp bitirdikten sonra yakaya geçip bluzumuzu tamamlayacağız. O noktada buluşalım. Örgülerde yukarı çıkarken ister zincirle çıkıyorsunuz, ister de şu yöntemi kullanabilirsiniz. Buraya bağlandıktan sonra bir zincir çekiyorum. Dönüp zincirimin tek katından alarak tekrar bir zincir çekip sık iğne yapıyorum. Böylece daha kalınca bir zincirim oluyor ve burada trabzanlarıma da görüntü olarak uyuyor. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet efendim, kol ucuna kadar geldim. Etek ucunda da yaptığım şeyi aynen burada da yapacağım. 2 zincirli yukarıya çıkıyorum. Her bir boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve trabzanımın tepesine de bir tane trabzan yaparak kol ağzımı öreceğim ve daha sonra diğer kolu da bitirdikten sonra yakaya geçeceğiz. Burada istediğiniz tığlama yöntemini kullanabilirsiniz. Ve hemen açarak da size şurada göstermek istiyorum. Şöyle de bir görüntümüz olacak. Yakada buluşuyoruz. Kolumuzu görüyorsunuz. Ucunu da tığladım. 56 santim kadar bir uzunlukta yaptım. Yakadan itibaren ölçüyorum. Hemen şurada ipimi kesiyorum. Ve yakadan başlayarak tekrar burayı da tığlayacağız. Arka yakadan başlıyorum. Şurada zaten görüyorsunuz bir açıklığım var. Burada iğnelerimi çıkarıyorum.
Bunlar benim artış noktalarımı belirten iğnelerdi. Evet. İğnelerden hoşlanmıyorum. Hani şöyle bir arada bir takayım diyorum, şıklık olsun falan ama yok. Bu iğnelerde mi sorun var yoksa ben de mi çözemedim? Daha kullanışlı bir şey biliyorsanız aşağıya yazarsanız sevinirim. Şimdi evet, bunlarla işimiz bitti efendim. Hemen ipimi şuradan bağlayarak yakayı da tığlayacağım. Şurası bizim başlangıç noktamızdı. Hemen buradan tığımla giriyorum. İnce bir tığla girsem daha kolay olacak bu noktada. Buradan da giriyorum. Şuradaki ipimi de kenara alayım. Buradan bağlıyorum güzelce. 2 kez bağlıyorum. Pamuk ip olduğu için, daha kaygan bir ipse 3 kez bağlayın. Ama bir kez bağlamayın. Çocuk kıyafetleri normalde daha çok yıkanıyor. O yüzden yıkandıkça burası açılıp gitmesin. Şimdi efendim buradan tekrar aynı noktadan girdim. Biz zincirin üzerine trabzanlar yaparak fileler oluşturduğumuz için şurada iyice de yaklaştırıyorum. Görüyorsunuz ki buradan ben içeriye baktığımda şöyle bir kocaman bir açıklık oluyor. Bunu istemediğim için ben birinci sıraya tığımı da değiştirdim. Yakada 3 numara tığ kullanıyorum. Her bir yuvaya 3 tane sık iğne yapacağım önce. Daha sonra her bir sık iğnenin tepesine de ikili trabzan yaparak yakayı etek ucu ve koldan farklı yapmaya karar verdim. Sırf şurada biz bakın, hemen göstereyim. Şuradan girdiğimde görüyor musunuz olanı? Girdiğimde şu görüntüyü istemediğim için trabzanların hemen bir başlangıç noktası orası bizim aslında. Tepesi demeyeyim. İlk başladığı noktaya batmadan aralara normalde ben 2 tane trabzan yapmıştım etekte ve kolda. Kol ağızlarında daha doğrusu. Burada yakamızın başlangıç yerinde 3 tane sık iğne yapıyorum, klasik sık iğne, ve şu görüntüyü elde ettikten sonra bir üst sırada da her bir sık iğnemin tepesine bir tane ikili trabzan yapacağım ve yakayı bitireceğim. Şu görüntüyü elde edebilmek için yaptım. İstiyorsanız diğer türlü de yapabilirsiniz. Evet, yakamda artık trabzan bölümüne de geçtim. Örüyorum ve bluzumuz bitiyor. Az sonra size çok sevdiğim Şebnem bebekler üzerinde konuyu anlatacağım. Küçük bir nostalji yapacağım. Bilmiyorum, aranızda oynayanlar var mı? Göreceğiz. Evet efendim, merhabalar. Tüm detaylarla şu an karşınızdayım. Zaten çok kolay bir bluzdu. Çok çabucak örebileceğiniz ve çocuklarınızı sevindirebileceğiniz bir bluz. İçerisine bluz veya elbise giyerek çok da güzel kullanabileceği, yazın plajda da kullanabileceği bir bluz ördük beraber. Şimdi efendim ben bu bluzu Şebnem bebeklerle anlatmak istiyorum. Şebnem bebekler nedir diyorsanız, böyle bir karton üzerinde resim vardır. Kenarlarından bu makasla gösterilen yerden kesersiniz. Kataloğun içinden çeşit çeşit elbiseler çıkar. Onları giydirip şöyle bir kartondan yine biz çok fakirdik. Eskiler öyle nerede böyle şimdiki gibi et bebekler, gerçeğe yakın birebir aynı bebekler falan. Daha sonra katalogdan kestiğimiz kıyafetleri böyle sağından solundan kulakçıkları vardı, böyle kağıt, onları da kırpıp büküp giydirirdik omuzlarından, kollarından, belinden ve şuradaki platforma oturturduk ve hayaller hayaller. Kim bilir, belki peynir arası ekmek yiyorduk ama hayaller Paris'te, işte Londra'da, New York'ta falan geziyorduk. Elbiselerimizle balolara, plajlara katılıyorduk. Neler neler neler. Çocukluk hayalleri. Çocukluk güzeldir.
Şimdi bunun üzerinde bu bluzu seçmemdeki amaç nedir derseniz, ben Şebnem bebekleri çok severdim. Hatta o kadar çok severdim ki bir sürü çeşit olmasına rağmen ben bir de kendim çizerdim. Benimki daha uzun saçlı olacak, daha uzun boylu olacak, kolu böyle olacak, gözü böyle olacak. İlla kendim bir şeyine bir şey müdahale etmek zorundayım. İlla edeceğim. Bunları bırakırdım. Çeşit çeşit yüzlerce bebek çizerdim, elbise çizerdim, onlara eşya çizerdim, yatak yapardım, bilmem yorgan yapardım. İşte benimki daha Türk iş bebek olurdu. Ama benim sevdiğim bebek olurdu ve onlarla yıllarca oynadım. Yani inanın o kadar çok oynadım ki artık ailemin alay konusu olmuştum. Ama yapacak bir şey yok. Benim becerilerimi ve hayal gücümü geliştirmiş ve iyi ki de oynamışım. Yani bizim zamanımızın bebekleri bunlardı. Oynayanlar varsa aşağıya yorumları bekliyorum. Sever miydiniz? Ne düşünürdünüz? Sizi hayallere sevk etmez miydi efendim? Bir kağıt parçasıyla ne hayaller kurduk, ne kadar yaratıcı beyinlerimiz oldu. Yani onlar oynamasaydık belki daha da zorlanacaktık hayatımızda, çünkü hayat öyle oyunlardaki gibi basit gelmedi. Şimdi efendim gelelim konumuza. Benim bu kıyafeti yaptığımız kızımızın adı Leyloş. Kendisi Leyla, biz ona hepimiz Leyloş diyoruz. Çok tatlı, çok zarif, çok da böyle kreatif. Böyle her giydiğine ayrı bir özenli seçer. Takısını, tokasını, gözlüğünü, osunu, busunu, her şeyini ona göre uydurur. Çok güzel bir gözü vardır. Yani diyorum keşke şu an benim yaşımda olsaydı onunla ortak bir şeyler yapsaydık. Ama maalesef yaş farkından kaybettim. Allah onun yolunu açsın. Çok güzel yerlere, çok güzel şeylere ulaşsın inşallah. Bluzu bana tarif eden Leyloş. Onun için bu boyda yaptım. Bu kol uzunluğunda yaptım. Yakasını böyle yaptım. Her şeyini ona danışarak ölçtüm, biçtim. O bana nerede olması gerektiğini falan anlattı. Çok güzel bir şekilde ben de ona elimden geldiğince örmek istedim. Dilerim çok keyifle giyer. Şimdi efendim bu detayları size anlatmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Çocuklarımızın yaşı kaç olursa olsun, 5 yaşında da olabilir, 15 yaşında da olabilir, ölçüleri farklı da olabilir. Şimdi bana alta yazıp bu çocuk kaç yaşındaydı diye sormayın. Çünkü ben yaşa göre yapmayacağım bunu. Bu ölçü tarzını kendinize de yapabilirsiniz. 1 yaşındaki bebeğinize de yapabilirsiniz. 90 yaşındaki teyzemize de yapabilirsiniz. İstediğiniz her şekilde bunu değiştirebilirsiniz. Tüm sırrımız nedir? Şuradaki ayrım bölümlerini belirlemek, şurayı nereye göre yaptığımızı belirlemek, şuradaki genişliği nereye göre alacağımızı bilmek ve kol ölçümüzün nerede olacağını bilmek. Şimdi ben bunu kısaca Şebnem bebeğimizin üzerinden anlatmak istiyorum. Bu yakadan başlayan ve reglen inen, etek ucunda ve kol ucunda biten bir bluz olduğu için en önemli almamız gereken yer, ölçü daha doğrusu, kafa. Burada kafayı kulaktan ve burundan rahatça geçecek bir şekilde alacağız arkadaşlar. Çünkü çocuklar kafadan ve kulaktan rahat geçmeyen kıyafetleri giymek istemiyor. Ve benim arkadaşlarım vardı, örgü fobileri vardı. Anneleri onlara zorlan bir şeyi ölçerken sinir olmuşlar, örgü giymiyorlardı. O kadar nefret ettirmişlerdi çocukları. Şimdi bunu göz ardı etmeyin arkadaşlar. Çok önemli bir konu. Çocuğu zorlamayın. Çocuk seviyorsa yapın. Gelelim. Şimdi baş ölçüleri çocuklarda geniş olur. Ve buna biz kol ve burundan, ağızdan rahatça geçebilmesini de sağlayacak bolluğu da veriyoruz. Daha sonra bizim yakamız şurada diyelim. Noktalarla belirteyim şuradan. Ve ikinci ölçmemiz gereken yer, bu bluz nerede bitecek? Kalça aşağısından mı bitecek? Şuralardan bitecek? Belde mi bitecek? Basende mi bitecek? Yoksa şurada, burası bizim göğüs ölçümüz. Göğüs altında bitip göbek mi eğer gözükecek? Bunu da belirttikten sonra hangisi genişse, bunların hangisi genişse, küçük çocuklarda 1 ve 3 yaş arasında genelde göbek geniştir. Ama
Daha sonra bu biraz fark eder. Onun için hepsini ölçüyoruz. Göğüs, bel ve kalçayı ölçüyoruz. Baseni ölçüyoruz. Basende bitiyorsa en genişi hangisi ise ona göre uyguluyorsunuz. Ben hepsini ölçtüm. Hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynıydı. O yüzden ben göğüs çevresine göre bu ölçüyü yaptım. Benim genişliğim 80 santimdi. Genişlik. Daha sonra kol boyunu hesapladım. Kol boyumda efendim şuraya hemen yazmıştım, yanlış bir şey söylemeyeyim. Şurada hemen yakadan itibaren kol boyumuz şöyle benim 56 santimdi. Ama istiyorsanız bunu şurada yakayı ördükten ve kol altına kadar geldikten sonra, şu noktaya kadar geldikten sonra, şöyle reglan geldik diyelim. Şuraya kadar geldikten sonra kolu şurada da bırakabilirsiniz. Veya biraz uzatıp şurada bırakabilirsiniz. Veya şurada turvakar yapabilirsiniz. Veya kol ağzında da bırakabilirsiniz. Çocuğunuzun isteğine burada uyun arkadaşlar. Çünkü bunu çocuğunuz giyecek. Tamam, çok absürt bir şey istiyorsa tabii ki ortak bir noktada anlaşmaya çalışın. Ama ona uymanızı tavsiye ederim. Emeğiniz boşa gitmesin. Benim mesela vardır öyle zorla örüp de çocuklara giydiremeyip sonra kendim giydim. Örgülerim vardır. Size tavsiye. Yani yazık, günah. Onların beden ölçüsünde örüyorsunuz. Sonra kendiniz giyiyorsunuz. Şimdi bunu da giyemezsiniz de, çocuk kıyafeti. Sonra benim çocuk dediğime bakmayın. Benim çocuklar büyük. Şimdi efendim geliyoruz daha sonra. Genişliği de yazmışım. Uzunluğu da yine 56 santimdi benim arkadaşlar. Uzunluk basenin hemen aşağısında bitiyordu. 56 santim. Ve yakayı da kaç santim yapmıştım? Yaka 51-52 santimdi. Ben yakayı 53 santim yaptım. Birazcık bolluk istedim. Hatta ölçerken de biraz böyle kafadan geçirirken böyle şey yaptım. Baktım nasıl rahat geçiyor mu diye. O da 53 santimdi. Daha sonra zaten bütün detayları anlattım. Yakada hesaplamalarımızı yapıp 4'e ayırıyoruz. Ama 4 eşit parçaya ayırmadım. Önü ve arkayı biraz daha geniş tuttum. Kolları birazcık daha dar tuttum. Ön arka 10 küptü. Kollar 7 küptü bende. Toplam 34 küpüm vardı. Siz burada küplerinize göre yapın. Eğer küpünüz 34 değil de 35 çıktıysa oradaki o bir küpçüğü öne verin. Yani böyle halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Önde olması iyi olur. Gayet de güzel olur. Bu arada hemen şundan da bahsedeyim. Kaç gram ip gitti diyorsanız efendim, gram 260 gram ip kullandım. 9 yaşında bir çocuğa ördüm. Ama çocuğumuz dediğim gibi incecik, zarif bir kız çocuğu. Ve ipim de benim şurada gördüğünüz gibi birçok örgü ördüm bundan. Viskon pamuk bir ip. Böyle kocaman 1 kilo ile aldım. Markası yok. Eğer istiyorsanız DM'den yazarsanız bana Instagram'dan, buradan söyleyemiyorum. Bazı kurallar nedeniyle elimden geldiğince ipler konusunda yardım etmeye çalışıyorum. Herkese dönüyorum. Tığım da efendim örgünün genelinde 3,5 numara tığ kullandım. Yakada 3 numara tığ kullandım. Yakada bir tek fark olarak sık iğne yapıp üzerine bir trabzan yaptım. Bu da bence ayrıyetten güzel oldu. İstediğiniz şekilde hamur gibi yoğurabileceğiniz, istediğiniz her bedene uydurabileceğiniz bir model bu. Reklam kollu, yakadan başlayan file bluz. Çok kolay. Her türlüsünü örebilirsiniz. Dediğim gibi önüne işlemeler yapabilirsiniz. Simli iplerle, pullu iplerle örebilirsiniz. Çocuğunuzun cilt hassasiyetini burada önemserseniz çok daha güzel olur. Şimdi efendim şuradaki detayları yazdıysanız kol boyu 56, yaka boyu 53,
Genişlik 80, bluz uzunluğu 56 santim. Ben burada şuradaki bütün yazdıklarıma geri almak istiyorum. Ve bu Şebnem Bebek'le de size veda etmek istiyorum. Hemen peşinden de ilk çıkan, benim ilk gördüğüm Şebnem Bebek'in resmini de göstereceğim. Eminim onu hepiniz hatırlayacaksınız, benim yaşımda olanlar, 50 küsür civarı. Daha sonra da vardı bunlar. Benim çocuklarım da bir dönem bunların köpeği vardı. Erkek kıyafeti giydirilen modeli vardı. Mesela onunla oynadılar. Onun da hani yaş olarak bence gençler de bilebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Umarım işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Videolarımın devam edebilmesi için lütfen beğenmeyi ve kanala katılmayı, beni desteklemeyi unutmayınız. Çünkü videolarım öne çıkmazsa benim çabalarım bir yerde tıkanıp kalıyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.